Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş erkek patik modeli anlatacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Gri, siyah ve krem tonlarında. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Kullandığım şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Erkekler için böyle güzel şık bir model yaptım. Modelimiz böyle. Yapılışı da çok kolay. Bu patik benim elimin ölçülerine göre, erkek ayağına göre 42-43 numara ayaklar için uyumlu oldu. Bu patiğin hanımlar ölçüsü maalesef büyük boy ayak mankenim olmadığı için bu şekilde mankene de giydirmedim. Sizlere böyle mezuram da yok. Böyle bir metreyle ölçerek göstereceğim. Ölçüleri hemen şöyle vermek istiyorum hanımlar. Bunu not alırsanız artırmalarınızı ona göre yaparsınız. Bu patik şöyle enine hesaplayınca hanımlar bakın 10,5 santim. Enine 10,5 santim oldu. Şöyle hesaplayınca. Burun kısmı bilek ayrımına kadar ne kadar yaptığımı da hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın buradan 16 santim. Şuraya kadar getiriyorum. Bakın burası da 16 santim. Ön tarafı. Bu bilek ayrımına kadar 16 santim oldu. Komple boy olarak şöyle göstereyim hanımlar. Bir de 5 şiş işi patiklerde esneme payı var. Bunu da göz önünde bulundurun. Komple boyu da 27 santim oldu. Bu şekilde. Hani bizzat bir 42-43 numara giyen bir erkeğin ayağında da denedim. Tam oldu. Benim ölçülerim böyleydi. Bu şekilde manken ayak olmadığı için metreyle ölçerek göstermek istedim. Hanımlar patiğimize hemen başlamak istiyorum. Modelimize burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyoruz. Model gerçekten çok güzel. Bu modeli bir de bayan patik üzerinde de uygulamak isterim. Önümüzdeki günlerde inşallah Allah izin verirse bayan içinde yapacağım bu patikten. Bu şekilde hanımlar 12 adet ilmeğimizi atıyoruz. 4. ilmeğim, şu 5. 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar arka yüzdeyiz. İkinci şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Normal ters örgü uygulaması yapıyorum. Bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada 5 şişe geçiş yapacağız ve düz örgü öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Düz örgü. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığım yerden ilmekler çıkartacağım. 3. şişim ile. 3. şişimi aldım. Hemen buradan bakın ilmeğin iki kanadına birden girip ilmek çıkartıyorum. Bakın bu bir ilmek oldu. 3. şişimde. Diğer ilmeklerimi çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Hemen tığımı aldım. İkinci ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Patik burnumuz sağlam olsun diye. Bakın şu şekilde. Şu 3. ilmeğim. Pardon bu 4. ilmeğim oldu. Evet. Şu 5. ilmeğim. Bu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Böyle erkek model isteyen çok olmuştu. Bir türlü fırsat da olmamıştı. Bu fırsat yapayım dedim. Bir çeşit olsun. Erkekler için de dediğim gibi çok fazla seçenek yok. Güllü, çiçekli, böcekli modeller de yapılamayacağına göre bu tarz modeli tercih ettim. Çok daha uygun oldu erkekler için. 5 ve bir ilmek de kenardan çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım hanımlar. 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 3. şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Sizler ben bu renklerde yaptım ama sizler kahve tonlarında da yapabilirsiniz. Beige tonlarında da yapabilirsiniz. Artık renk seçimi size kalmış. Sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum.
Bir sıra düz ördük. Şimdi hanımlar artırma işlemine geçiyoruz. Artırma işlemini de bakın patik burnunda şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmayacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim hanımlar. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. İlk şişimde artırmamı yaptım. 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar sol tarafta, sonda. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi 3. şişime geldim. Kenar hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yapmadan 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yapıyoruz, bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Artırma yapmıyorum. 3. şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca hatırlatmak istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Buraya da bir krem tüy denk gelmiş alayım. 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Bir sıra ördük hanımlar. Başlangıç yerine geldik. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da artırmamı yapacağım. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artıracağım. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz olacak. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz gideceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz gideceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar ben bu modelimde her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırdım ve modelimi kurdum. Modelimiz hanımlar böyle toplayan bir model değil. Bakın açan bir model, esnek bir model. Şimdi göstermek istiyorum. 15 ilmek yeterli geldi. Dediğim gibi sizler videonun başında gösterdiğim ölçülere dayanarak yaparsanız çok daha iyi doğru sonuçlar elde edersiniz. Bu model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için ister şişleri 15'er yapın, ister 16'şer ilmek, ister 17'şer ilmek hiç fark etmiyor hanımlar. Model tam oturuyor. Bunu da belirteyim. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı ölçülerimize göre yapalım gelelim. Sonra da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Ardından bir sıra düz örmedim. Hemen modelime geçeceğim. Modelim için hemen buraya siyah ipimi hazırladım. Bu aşamada gri ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Her bir modelimiz her renk geçişinde 4 sırada bir tekrar edecek. İlk ilmeğimi siyah ipim ile düz olarak öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Hemen bu siyah ipimin ucunu gri ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum.
Modelimizin ilk sırasındayız hanımlar. Bir siyah ördükten sonra 3 tane gri ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yanına bir ilmek siyah örüyorum. 3 gri ilmeğimi örmeden aldım, bir ilmek siyah ördüm. İp geçişinde bu siyah ipimizi arkada biraz esnek bırakalım, patiğimiz gergin durmasın. 3 tane gri ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum, bir ilmek siyahımı örüyorum. 3 gri ilmeğimi sağ şişime aldım, bir ilmek siyah örüyorum. 3 tane gri ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. 3. gri ilmeğimi ikinci şişimden aldım, bir ilmek siyah. 3 tane gri ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum, bir ilmek siyah örüyorum. 3 griyi örmeden alıyorum, bir ilmek siyah örüyorum. Yeniden 3 ilmek griyi sağ şişime aldım, bir ilmek siyah örüyorum. Yeniden 3 ilmek griyi sağ şişime alıyorum, 3. şişimden devam ediyorum. 2. gri, 3. gri ilmeğim, bir ilmek siyah örüyorum. 3 griyi sağ şişime aktardım, bir siyah örüyorum. 3 griyi sağ şişime aktardım, bir ilmek siyah örüyorum. 3 ilmek griyi aktardım, bir tane siyahımı örüyorum. 4. şişimden devam ediyorum. 3 ilmek gri örmeden aldım, bir ilmek siyah. 3 gri ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum, bir ilmek siyah örüyorum. 3 griyi sağ şişime aldım, bir ilmek siyah ördüm. Son 3 gri ilmeğimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimizin ilk sırasını tamamladık. Geldik şimdi modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda bu siyah ilmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek daha örüyorum. Ortalarda 3 tane gri ilmeğimiz vardı hanımlar. Tam ortanca gri ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 ilmek siyah örüyoruz. 1, 2, 3. Bakın ortadaki gri ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek siyah örüyorum. Gri ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek siyah örüyorum. Ortadaki gri ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 ilmek siyah örüyorum. Bir griyi örmeden alıyorum. 3 ilmek siyah örüyorum. Tam ortadaki bir tane gri ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım. 3 ilmek siyah. Bir gri, 3 siyah. İkinci sıramız böyle devam ediyor. 3. şişimden devam edeceğim. Modelime bir tane griyi örmeden alıyorum. 3 tane siyahımı örüyorum. Bir gri, 3 ilmek siyah. Bir griyi örmeden aldım. 3 ilmek siyah örüyorum. Bir griyi örmeden aldım. 3 ilmek siyah. 4. şişimden devam edeceğim. 3. siyah ilmeğimi ördüm. Bir griyi örmeden aldım. 3 ilmek siyahımı örüyorum. Bir griyi aldım. 3 siyah örüyorum. Bir ilmek griğimi aldım. 3 tane siyah örüyorum. Bir griyi örmeden aldım. Son bir tane gri ilmeğimi siyah ile örüyorum. İlk şişimdeki 2 ilmeğim de siyahtı. Son şişimdeki bir ilmeğim de siyah oldu. Tekrar burada 3 siyah. Yani model bütünlüğü sağlandı. İkinci sıramızı tamamladık. Geldik 3. sıramıza. 3. sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını siyah ipimiz ile düz örüyoruz. 3. sıramızda yapacağımız işlem bu. İlmeklerimizin tamamını siyah ipimiz ile düz olarak örüyoruz. İkinci şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam ediyorum. İlmeklerimin tamamını siyah ile düz örüyorum. 2 renkli de yapabilirsiniz hanımlar bu modeli. 4 veya 5 renkli de rengarenk de yapabilirsiniz. Ama hani böyle erkek modeller için 4 renkte biraz hani abartılı olur diye düşünüyorum. Hani erkeklere de her renk gitmediğine göre. Ama bayanlar için yapacak olanlar varsa da rengarenk de yapabilirler. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu modelin bayan versiyonunu rengarenk yapmayı düşünüyorum inşallah. Allah kısmet ederse. 3. şişimdeki ilmeklerimin tamamını da yine siyah ipimle ördüm. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimin de yine tamamını siyah ipim ile düz olarak örüyorum. Düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Model 4 sıradan oluşuyor ama ilk 2 sırasında model yapıyoruz. Diğer 2 sırasında ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hanımlar modelimizde 3. sıramızı da böylece tamamlamış olduk. Burada da ipim açılmış. Tekrar düğüm atayım. Geldik modelimizde 4. sıramıza. 4. sıramızda da hanımlar yine ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz. Modelimizin ilk 2 sırasında model kurulumu yaptık. Diğer 3 ve 4. sırasında da ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar. Görüntü bulanıklaşmasın. Bu şekilde. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim.
Gayet kolay bir model gördüğünüz gibi. Hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum. Çok ayrıntısı, detayı yok. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar siyah ipimiz ile ilk modelimizi tamamlamış olduk. Evet. Şimdi bir diğer, burası da düğümüm açılmış. Bir diğer rengime geçeceğim. Bir diğer renk olarak da krem kullandım. Siz dediğim gibi iki renk yaparsanız eğer ana renk ipinizle, diğer hani gri ipinizle de devam edebilirsiniz. Düğümüm açılmış diye de sıkı bir düğüm attım. Evet. Krem ipime geçiyorum. Nasıl siyah modeli kurduysam krem ipimle de aynı şekilde modelimi kuracağım hanımlar. Yine ilk ilmeğimi krem ile öreceğim. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Her 4 sırada bir renk değiştirip modeli tekrar ediyoruz hanımlar. Bir tane krem ördüm. İlk ilmeğimi krem ile düz ördüm. Hemen krem ipimin ucunda burada şöyle siyahıma bağlıyorum. Patiğim sökülmesin diye. Devamında hanımlar yine yapacağımız işlem şu. Modelin ilk sırasındayız. İkinci modelin ilk sırası. Öndeki 3 siyahımı örmeden alıyorum. Bir ilmek krem örüyorum. Öndeki 3 siyahımı örmeden alıyorum. Bir ilmek krem örüyorum. 3 ilmek siyahı örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. 3 tane siyahı örmeden alıyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir tane krem örüyorum. 3 ilmek siyah örmeden sağ şişime aldım. Bir krem. 3 siyahı geçtim. Bir ilmek kremimi örüyorum. Bakın 3 siyahımı örmeden şişime aldım. Bir ilmek krem. Yeniden 3 tane siyahımı alıyorum. 3. şişimden devam ediyorum. 2 ve 3. siyah ilmeğim. Bir ilmek kremimi düz örüyorum. 3 siyah, bir ilmek krem. 3 tane siyah, bir ilmek kremimi düz örüyorum. 3 ilmek siyahımı örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek krem örüyorum. 4. şişimden devam ediyorum. 3 ilmek siyahı sağ şişime aldım. Bir krem. 3 siyahı örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek krem örüyorum. Tekrardan 3 siyahımı aldım. Bir ilmek krem örüyorum. 3 tane siyahımı örmeden sağ şişime aldım. Modelin ilk sırasını bitirdik. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2. Tam ortadaki siyahı örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane krem. Ortadaki bir siyahı örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmek krem. Bir siyahı örmeden aldım. 3 krem. Bir siyahımı şişime aldım sağ şişime örmeden. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 tane krem örüyorum. Bir siyahı örmeden alıyorum. Yeniden 3 ilmek krem, siyahı örmeden alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. 3 tane krem örüyoruz. Bir tane siyahı örmeden sağ şişimize alıyoruz. 3. şişimdeyim. Siyahımı aldım. Tekrardan 3 ilmek kremimi örüyorum. Siyahımı örmeden alıyorum. Model kendini tekrar ediyor. 3 krem, 1 siyah. Yeniden 3 krem, 4. şişime geldim. 3. kremimi buradan örüyorum. Bir siyahı örmeden aldım. Modelimizin ikinci sırası da bu şekildeydi hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine krem ile ördüm. Modelimizde 3. sıramıza geldik. 3 ve 4. sıramızda hanımlar yapacağımız işlem aynı. Yani ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz düz olarak. Hepsini krem ile örüyorum. Bu şekilde ikinci şişimdeyim. Yine ilmeklerimin tamamını krem ipim ile düz örüyorum. 3 ve 4. sırada yapılacak bir işlem yok. İlmeklerin tamamı düz olarak örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da yine devam ediyorum aynı işleme. İlmeklerimi düz örüyorum. İkinci modelimizin 3. sırasındayız. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimin de tamamını
krem ipim ile düz olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz hanımlar. Geldik modelimizde 4. sıramıza. 4. sıramızda da yine yapılacak bir işlem yok. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. İlk şişimdeyim. Yine ilmeklerimi krem ipim ile düz örüyorum. Bu sıra sonuncu sıramız. Bir sonraki sırada gri ipime geçeceğim. Yine siyah ve krem modelimi nasıl kurduysam gri ile de aynı modeli tekrar edeceğim hanımlar. Kafanız karışmasın diye ilk iki modeli baştan sona bu şekilde videoyu kesmeden sizlere göstermek istedim. İyi anlaşılsın diye. Yine devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. 3. şişime geldim. Yine 3. şişimdeki ilmeklerimin de tamamını krem ipimle örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine 4. şişimdeki ilmeklerimi de krem ipimle örüyorum. Evet hanımlar. İlk iki modelimizi böylece tamamlamış olduk. Zaten ördükçe kendini gösteren bir model. Bakın. Şeklimiz böyle kendini gösterdi. Şimdi gri ipimi alacağım. Gri ipimle aynı şekilde ilk iki modeli nasıl yaptıysam 3. modeli de aynı şekilde yapacağım. İlk ilmeğimi gri ile örüyorum. 3 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yeniden bir gri, 3 ilmek kremimi örmeden alıyorum. 1 ilmek gri, 3 kremimi örmeden alıyorum. Bir tane griyi örüyorum. 3 tane kremi örmeden alıyoruz. Model yine ilk iki modeli yaptığımız gibi aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde aynı sayılarla modelimizi yapıyoruz hanımlar. Ve griden sonra tekrardan diğer siyah ipime geçeceğim. Siyahtan sonra krem, kremden sonra gri sırasıyla bu şekilde modelimizi kuracağım. Zaten patiğimin ön bölümüne hanımlar toplamda ben siyahtan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 tane ve en son kremle kurdum 14. 14 tane model kurulumu yaptım. 14. modelim bittikten sonra ana ipimle hanımlar ana ipime geçtim ve sonrasında bilek ayrımı yaptım. Zaten bu ölçüyü videonun başında metrelini ölçerek size söylemiştim. Bu ölçüleri dikkate alarak yaparsanız çok daha sağlıklı güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim ölçülerimize göre en sonuncu modelimizi bitirelim. Sonrasında gelelim birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet sevgili hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Bakın sonuncu modelimi krem ipimle yaptım. Ardından modelimiz bitti artık. Model yapmayacağız. Siyah ipimi de artık arkaya kestim bağladım. Bu aşamada bilek ayrımından önce model kurulumu yapmayacağız ama ilmeklerimizin tamamını ana renk ipimiz olan gri ile öreceğiz. Düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Bilek ayrımından önce ilmeklerimi bu şekilde gri ipim ile düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yani 2 kez dolanacağız 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca bu gri ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca gri ipim ile ilmeklerimin tamamını düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncesinde belirtmek isterim krem ipimi de kestim arkaya bağladım. Devamında artık sadece gri ipimizle öreceğiz. Şimdi ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar bu şekilde birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin bu yan bölümlerine geçtik. Patiğimizin bu kenarlarına hanımlar ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğin bilek bölümünde haroşa düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5,
6 ve 7. 7 haroşamı düz ördüm. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de yine düz olarak örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamı ben düz olarak örüyorum. Düz örgü örerek elde ediyorum. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Arkası sadece bundan ibaret. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Videonun başında zaten metre ile ölçmüştüm patiğin ölçülerini. Sizler ona göre yaparsınız. Örmek istediğiniz ayak numarasına göre. Gerçi örmek istediğiniz kişiye ölçerek yaparsanız çok daha iyi, güzel sonuçlar elde edersiniz. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın aralar son 7 ilmeğim kaldı. Burası haroşa olacak. Haroşa olduğu için burayı yine düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra hanımlar yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüm. Hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplamda 7 adet ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşecek bu şekilde. Şu 5. ilmeğim 6, 7. Bakın bu şekilde ön yüze bir diş haroşamız oluştu. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz derken bunu kastetmiştim. Şu anda arka yüzdeyiz. İlmeklerimi ters örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde başka yapacak hiçbir işlem yok. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde ters örgü olacak şekilde ilmeklerimizin tamamını öreceğiz. Sadece bilek bölümündeki 7'şer ilmek haroşamızı hem ön hem arka yüzde ben düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler her iki tarafta ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Tabanımıza denk gelen yerler buralar. Patiğin alt bölümüne denk gelen yerler. İlmeklerimi ters ördüm. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bilek ayrımına geldik. Geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem gördüğünüz gibi bundan ibaret. Tekrardan ön yüzdeyiz. İlmekleri düz öreceğiz. Diğer bilek ayrımına kadar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. 7 haroşamı düz ördüm. Ön yüzde olduğum için yine diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Yapacağımız işlem hep topu bu kadar. Bu şekilde. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne buraya toplamda 16 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam denk geldi. Videonun başında verdiğim ölçülere dayanarak sizler belki 18 sıra, belki 19, belki 15 sıra haroşa yapacaksınız. Tam gelecek. Bu tamamen sizin yapmak istediğiniz ayak numarasına göre 3-5 sıra haroşa değişiklik gösterebilir. Verdiğim ölçüye göre artık örgünüzü siz ayarlarsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için 4 şişimizdeki 15 ilmeğimizde şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda bu sol taraftaki şişime, yani buraya 26 ilmeğimi ayırdım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şu 6 ve 7. ilmeğim haroşa. Ardından ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum.
Hanımlar zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kalmış. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Yapacağımız işlem şimdi şöyle. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk kesim yaptığım bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenarda son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşayı ters örenler ters olarak örmeye devam edebilirler. Son 7 ilmeği de. Son 7 ilmeğim kalana kadar ters ördüm. Son 7 ilmeğim haroşa gördüğünüz üzere düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 26. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yine bir önceki sırada olduğu gibi 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmeğimiz kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Tekrar yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını öreceğiz. Yeniden ön yüzde ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26.'yı örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine hanımlar bu aradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu son 6 ilmeğimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şimdide de 26 adet ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek. Şöyle. İkinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinciden aldığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani kısaca yapacağımız işlem şöyle. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Böyle. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi size gösterdiğim gibi kestim geldim. Şimdi son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimiz böylece bitti. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimi gizlemek istiyorum. Hanımlar, bu patiğimize zaten siyah ve krem ipimiz gayet az gidiyor. Sadece ön bölümünde kullanıyoruz. Hani bir ipten artıyor bile yani. Ana renk ipimiz bir ipten artıyor bile gri ipimiz. Yani bunu da söyleyeyim. İp yeter mi yetmez mi gibi aklınızda soru işareti varsa bunu da gidermiş olayım. Bakın hanımlar, patiğimizin topuğu bu şekilde oldu. Gizli kesim gayet şık, düzgün duruyor. Patiğimiz de böyle. Ben şöyle düz de göstereyim isterseniz. Görüntü itibariyle de şeklimiz bu. Evet hanımlar, sizlerden gelen talep üzerine bir de erkek model denemek istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.